Bronz Çağı İmparatorluğu deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Muhtemelen acımasız krallar, bitmek bilmeyen savaşlar, ezilen halklar, değil mi? Peki ya size desem ki bu kalıplara hiç uymayan, hatta şaşırtıcı derecede karmaşık ve ilerici bir imparatorluk vardı. İşte bu bölümde Hititlerin o gizemli ve sürprizlerle dolu dünyasına dalıyoruz. Evet, bu soru çok önemli çünkü Hititleri anlamanın yolu sadece kazandıkları savaşlardan ya da güçlü kurallarından geçmiyor. Asıl olay o devasa toplumu bir arada tutan kurallarda gizli. Ve inanın bana bu kurallardan bazıları günümüzden bakınca insanı gerçekten hayrete düşürüyor. O zaman ilk durağımız Hititlerin sosyal yapısı olsun. Şimdi kağıt üzerinde baktığınızda hani klasik bir ayrım var gibi görünüyor. Hürler ve köleler. Ama işte işin aslı hiç de o kadar basit değil. Detaylara indiğinizde öyle ince noktalar var ki şaşırıp kalıyorsunuz. İşte bakın en çarpıcı noktalardan biri tam da bu. Hitit toplumunda bir köle, bildiğiniz diğer antik medeniyetlerdeki gibi konuşan alet ya da bir mal değildi. Hayır. Yasal hakları vardı. Düşünebiliyor musunuz? Hür bir insanla evlenebiliyorlardı. Hatta devlet onları koruma altına alıyordu. Yani bu bronz çağı için resmen bir devrim niteliğinde bir şey. Kölelik hakkında bildiğimiz her şeyi bir anda sorgulamamıza neden oluyor. Bu grafik durumu o kadar net anlatıyor ki, bakın Hitit yasalarına göre bir köleye zarar verirseniz alacağınız ceza, hür bir insana zarar verdiğinizde alacağınız cezanın tamına yarısı. Eşit değil evet ama bu ne demek biliyor musunuz? Bu o kölenin hukuk önünde bir değeri olduğu anlamına geliyor. O artık bir hiç değil. Devletin gözünde korunması gereken bir varlık. Bu anlayış onları tamamen değersiz gören zihniyetten fersah uzakta. Peki toplumdaki bu şaşırtıcı denge sadece kölelerle mi sınırlıydı? Tabii ki hayır. Şimdi sıkı durun çünkü Hitit kadınlarının özellikle de kraliçenin gücüne geliyoruz. Tavanana, bu sadece bir ünvan değil, bu başlı başına bir kurum demek. Yani kralın eşi olmaktan çok daha öte bir şey. Düşünün, kral ölüyor ama Tavanana gücünü ve ünvanını korumaya devam ediyor. Bu ona inanılmaz bir siyasi ve dini otorite veriyordu. Hani bu güç lafta kalmıyor. Bakın size somut bir örnek vereyim. Kraliçe Puduhepa. Tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Antlaşması'nda mührü var bu kadının. Mısır'la yapılan diplomatik yazışmalarda bizzat yer alıyor. Yani gücü sadece sarayın duvarları arasında değil, uluslararası arenada bile hissediliyor. Kraliçe böyleyken halktan kadınların durumu nasıldı peki? Onlar da hiç fena sayılmazdı. Rahibe olabiliyorlar, doktorluk yapabiliyorlar, müzisyenlik, dokumacılık, aklınıza ne gelirse. Hatta kadınlar loncası gibi inanılmaz modern bir yapılanmadan bile bahsediliyor. Ve en önemlisi boşanma ve miras hakları var. O dönem için bu gerçekten akıl almaz bir şey. Toplum yapısını gördük. Peki bu insanlar nerede, nasıl yaşıyordu? Hadi şimdi rotamızı başkent Hattuşa'ya çevirelim. Çünkü burası bir bronz çağı şehrinden bekleyeceğiniz her şeyin çok ötesinde. Şu listeye bir bakın, gerçekten inanılmaz. Gelişmiş kanalizasyon, bitişik nizam değil, aralarında sokaklar olan ayrı ayrı evler ve neredeyse her evde gideri olan küvetler. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Hititler şehir planlamasına ve temizliğe acayip önem veriyorlardı. Ve işte devlet olmanın ne demek olduğunu gösteren o müthiş detay. Hattuşa'daki devasa silolarda olur da bir kıtlık çıkar, bir savaş olur diye her bir vatandaş için tam bir yıl yetecek kadar tahıl depolanıyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Müthiş bir öngörü, müthiş bir planlama demek. Peki, bu kadar organize, bu kadar karmaşık bir toplumu bir arada tutan manevi güç neydi? İşte şimdi Hititlerin inanç dünyasına, yani kimliklerinin tam kalbine iniyoruz. Hititlere neden 1000 tanrılı halk diyorlardı hiç merak ettiniz mi? Strateji o kadar zeki ki. Fethettikleri her yerin tanrısını alıp kendi tanrıları listesine ekliyorlardı. Bu sadece aman ne hoş görülüyoruz demek değil, aynı zamanda o çok kültürlü devasa imparatorluğu bir arada tutmak için geliştirilmiş siyasi bir dehaydı. Kralın rolü bu sistemin merkezindeydi. Ama çok ilginç bir farkla. Mısır'daki gibi yaşarken ben tanrıyım demiyordu. Hayır. O hayattayken tanrıların baş rahibiydi. Yeryüzündeki temsilcisiydi. Ne zaman tanrı oluyordu? Öldükten sonra. İşte bu ince ayrım Hitit krallık anlayışını bambaşka bir yere koyuyor. Ve bu anlayış şu kısacık cümlede o kadar güzel özetleniyor ki babam tanrı oldu. Kralımız öldü demiyorlar. Babam tanrı katına yükseldi diyorlar. Bu ölümü bir son değil, bir yüceliş olarak gören bir bakış açısı. İşin tuhafı ne biliyor musunuz?
Krallarını öldükten sonra bu kadar yücelten bir toplumun ahiret inancı inanılmaz derecede karamsar. Anlatılan yere göre öteki dünya, çamur içinde unutulmuş ruhların gezdiği, kasvetli, sıkıcı bir yer. Belki de bu yüzden yeryüzündeki hayat ve ritüeller onlar için bu kadar önemliydi. Peki tüm bu anlattıklarımızı, bu zıtlıkları, bu karmaşık yapıyı nasıl tek bir potada eritebiliriz? Hititleri anlamak için elimizde muhteşem bir benzetme var. İşte Hitit devletinin özeti bu. Onlar her şeyin birbirine karıştığı tek renk bir mozaik değildi. Tam tersine her bir parçanın kendi rengini, kendi desenini koruduğu ama bir şekilde sağlam ipliklerle birbirine bağlanmış dev bir kilim gibiydi. Hadi bu kilimi biraz daha yakından inceleyelim. Kilimdeki o farklı desenli parçalar var ya, işte onlar imparatorluktaki farklı halklar. Parçaların capcanlı renkleri o halkların dillerini, geleneklerini, taptıkları tanrıları temsil ediyor. Peki bu kadar farklı rengi, deseni bir arada dağılmadan tutan ne? İşte o da kilimi dokuyan sağlam iplikler. Yani Hitit yasaları ve kralın sarsılmaz otoritesi. Hititler bize şunu hatırlatıyor. Tarihe asla basit kalıplarla bakmamalıyız. Onların hikayesi, bir imparatorluğun gücünün sadece kılıçtan değil, aynı zamanda akıllıca yazılmış yasalardan, hoşgörüden ve karmaşık sosyal dengelerden de gelebileceğini gösteriyor. Ve şu soruyu akla getiriyor. Acaba geçmişe dair bildiğimizi sandığımız daha nice hikaye, aslında keşfedilmeyi bekleyen Hitit kilimi gibi rengarenk desenlerle dolu mu?